Yan balkon. Çubuk adam kendini balkondan attı ama düşmüyordu çünkü tutunuyordu ve geri dönemiyordu. Masa düzenliydi ama ortasında bir şey vardı. Açık bir defter, yazılmamış, yanında bir kalem, dokunulmamış. Çubuk adam baktı, bir süre daha baktı. Sonra defteri kapattı ve gözlerini de. Kendini balkona attı, kapıyı kapatmadı ama sonra kendini balkonun dışına sarkarken buldu. Bu bir karar değildi. Kaçış zaten başlamıştı. İçeriden bir ses geldi. Defter kendi kendine açıldı. Sayfalar kıpırdadı. Çubuk adam yukarı çıkamadı. Çünkü şunu biliyordu. Geri dönmek, başlamak demekti. Yan balkonda biri vardı. Yaşlı bir kadın. Sakin, huzurlu, hiçbir şey istemiyordu. Çubuk adam baktı. Bir an için içi gevşedi. Orası kolaydı ama sonra fark etti. Bu rahatlık hiçbir şeyin değişmediği ve ait olmadığını bildiği bir rahatlıktı. Ve gitmedi. Bir başka balkonda alımlı bir kadın gülümsedi. Çekiciydi. İçinden bir ses şöyle dedi. Bu iyi hissettirecek. Ama havlusunu çıkardığında dikenli bir elbise vardı. Çubuk adam durdu. Başka bir ses geldi. Sonra acıtacak ve vazgeçti. Üçüncü balkonda başka bir kadın vardı. Sade, ne fazla güzel ne itici. Sadece zararsız. Çubuk adam yorulmuştu. Düşünmek istemiyordu ve içinden geçirdi. Hiçbir şey hissetmemek en güvenlisi. Ve atladı. İçeri girdi. Kadın gülümsedi. Yavaşça elini kaldırdı. Elinde bir uzaktan kumanda vardı ve düğmeye bastı. Balkon demirleri yükseldi. Bir hapishaneye dönüştü. Çubuk adam hareket etmedi. Çünkü anladı. Bu bir tuzak değildi. Bu kaçışın son haliydi. Her kaçış başka bir hapishaneydi. Çubuk adam gözlerini kapadı. Derin bir nefes aldı ve ilk kez geri dönmeyi düşündü. O an pelerin açıldı. Kanatlı kırbaç doğdu. Ama bu kez güçten değil, kabulden. Kanatlı kırbaç demir parmaklıkları açarak balkondan yükseldi. Gözlerini açtığında tekrar masadaydı. Defter önündeydi ve sayfada bir not vardı. İnsan zor olanı erteledikçe kolay olanlara sıkışır.